Selamünaleyküm hocam, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş bulduk kıymetli kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, nasılsınız hocam? İyiyim elhamdülillah canım, sizler de iyisinizdir inşallah. Elhamdülillah biz de iyi. Sizi aradığımız için de çok mutluyuz. Çok teşekkür İnşallah bu akşam Peren hocamızla Filistin Kadın Hareketi'ni konuşacağız. Bizi Evet, heyecanlandıracağım. İnşallah sözü direkt size bırakıyorum. çok teşekkür ederim kıymetli kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum bütün kıymetli kardeşlerime tekrar. Aslında hep şunu sık sık söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi de 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşananlar aslında bütün dünya halklarının büyük bir kısmı tarafından artık soykırım olarak tarif edilmeye başladı yani elhamdülillah. Ama tabii ki de bizlerin bildiği bir şey var Müslümanların. Bu Filistin'de yaşanan trajedi tabii 7 Ekim'de başlamamıştı. 3-5 sene önce de başlamamıştı. Hatta 1948'de de başlamamıştı. Filistin'de bugüne değin uzanan acılar aslında çok daha eski bir geçmişe sahipti. Ya 1917 senesinde maalesef Balfour Deklarasyonu'nun ilanı ve Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle aslında bizim hikayemiz başlıyordu kıymetli arkadaşlar. Ve baktığımızda o döneme baktığımız zaman aslında Filistin'e dair anlatabileceğimiz çok sayıda hikaye var. Yani bunları aslında çok sayıda haysiyet hikayesi olarak da tarif edebiliriz. Mesela Filistin'in edebiyatı var, Filistin direniş edebiyatının hikayesi var. Filistin okullarının hikayesi var, direnişe mücahit yetiştiren okullar var, işçilerin, köylülerin. Ama en önemlilerinden birisi de Filistin'in kadın hareketi aslında, kadın direnişi kıymetli arkadaşlar. O da mesela çok eski bir tarihe sahip, yani 100 senelik bir tarihe sahip Filistin kadın direnişi. Bugün Gazze'de görüyoruz Filistinli kadınları, teyzeleri, kız kardeşlerimizi, annelerimizi. Onların o büyük tevekkülü karşısında bizler de sarsılıyoruz. Tabii onların da ama o büyük bir miras üzerine yani şu anda Gazze'de direnmeye devam ediyorlar. 100 seneden bu yana süren bir mücadelenin aslında evlatları hepsi de kıymetli arkadaşlar. Yani Filistinli kadını nasıl tarif edebiliriz? Aslında ben bunu birkaç yerde söylemiştim daha önce de. Hani bir güzellik dendiğinde sevgili arkadaşlar şöyle anlaşılır genelde. Hani maalesef o kapitalist dünyada bir algı vardır. İşte fiziksel özellikleri şöyle olacak, kaşı gözü şöyle olacak, güzel kadın budur diye dayatılan bir modern algı vardır hepimize maalesef. Ama aslında güzel kadın demek, Filistinli kadın demektir aslında. Yani bize güzelliğin tarifini sorsalar biz hiçbir yani şüphesiz bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz yani o Filistinli kadınların güzelliğini. Şöyle ne diyebiliriz Filistinli kadınlar üzerine mesela? Şimdi ilk önce bir tesbihin sanki taneleri gibi etrafa saçılan hayatlarının ortasında dimdik durmaya çalışan kadınlar hepsi Filistinli kadınlar ve en büyük bombalar işte en gelişmiş silahların bile leke süremeyeceği bir güzelliğe sahipler Filistinli kadınlar. Çok fedakarlar zaten hani bunu hepimizin bildiği gibi. Kimi zaman işte çevrede topladıkları otlarla evlatlarına, eşlerine bir şeyler, kardeşlerine bir şeyler pişirmeye çalışan kadınlar ve Filistin direnişinin her noktasında, her cephede en baştan bu yana yer almış insanlar, Filistinli kadınlar kıymetli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım, değişik bir şey. Biz 100 sene öncesine gidelim hep beraber. O dönemde Filistinli birer genç kız olarak o dönemdeymişçesine yani hikayeyi aslında ben anlatmaya çalışayım sevgili arkadaşlar. Şimdi biz 100 sene önce Filistin'de olsaydık eğer bu ekip böyle hep beraber şimdi bir özelliğimiz olacaktı ilk önce. Hepimiz Osmanlı vatandaşı olarak dünyaya gelmiş genç hanımlar, genç kızlar olacaktık yani. Peki daha sonra ne olacaktı hayatlarımızda? Aslında bunu şimdi düşünmek bile gerçekten çok etkileyici kılıyor aslında hikaye. Biz Osmanlı döneminde dünyaya gelmişken şu olacaktı hayatlarımızda maalesef bir anda Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle karşımızda dünyanın en büyük sömürgeci gücünü bulacaktık ama kapımızın önünde bulacaktık bunu. Şimdi söylerken aslında dile kolay insan kolay söylüyor arkadaşlar ama yani Allah korusun bu çok büyük bir felaket yani o dönemde şu an başımıza Allah göstermesin gelse. Şimdi İngiliz mandası başlayacak ülkemizde. Hepimiz birer genç kızız, genç hanımız. İngilizler de şöyle ki dünyanın en vahşi sömürgeci güçlerinden birisi aslında. Bildiğimiz gibi büyük ölçüde dünyayı sömürgeleri altında tutuyorlar. Hatta enteresan bir örnek de var. Korkunç bir örnek daha doğrusu. Şimdi Hindistan da İngiliz sömürgesi altında o dönemde ve sadece 1850-1920 yıllar arasında içinde çok sayıda Hintli Müslüman kadının doğduğu 100 milyon orada Hindistan'da insanı katlettikleri söyleniyor İngilizlerin arkadaşı. Hatta şudur ki şimdi İngiltere'de Manchester'da bir kumaş fabrikası kuruyorlar ve Hindistan'daki insanlar yerel kumaş, yöresel kumaşlarını üretemesinler diye
binlerce terzinin de kolunu kesiyorlar ya baltayla İngilizler. Bir anda karşımızda böyle bir muhatap bulacağız kıymetli arkadaşlar. Bir de şu var, hem İngiliz mandası var hem de büyük bir artan Yahudi göçüyle yüzleşeceğiz. Yahudiler zaten gelmeye başlamış memleketimizi, ama İngiliz mandasının başlamasıyla da artık daha örgütlü bir şekilde maalesef gelmeye başlıyorlar vatanımızı. Ve ilk büyük travması aslında o dönem Filistin Kadın Hareketi'nde kuranların en büyük yaşadıkları ilk yüzleşmelerden birisi diyelim. Ve 1909 senesinde bizler o dönem işte küçük genç kızken bir anda bir bulunduğumuz ülkede Tel Aviv isminde bir Yahudiler şehir kuracaklar yani. Hepimizin gözleri önünde bir anda bir şehir inşa edecekler. Bu şehri de Avrupa'da kent modellerine göre bir şehir inşa edecekler. Burnumuzun dibinde, Kudüs'e çok yakın. Öyle ki şöyle yapmışlar aslında, deniz kabuklarından kura çekecekler ve arazileri öyle bölüşecekler yani. Biz bütün bunları seyrederek aslında bizim genç kızlarımız geçmiş oluyor yani kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir yandan da o Yahudi göç ve İngiliz mandasının artık yarattığı sıkıntılarla yüzleşirken aslında bu insanlar hepimiz büyük bir Birinci Dünya Savaşı da aslında atlatıyorlar. O savaşta aynı zamanda kimisi eşini, kimisi kardeşini, kimisi babasını da cepheye gönderiyor. Özellikle Kudüs'ten mesela çok sayıda Müslüman Çanakkale cephesine gidiyor. Bütün bu şartlar içerisinde yetişiyorlar. Filistin Kadın Hareketi'nin ilk kurucuları aslında kıymetli arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var aslında, İngiliz mandasının başlamasıyla birlikte bir de orada özellikle Filistinli Müslüman kadınlara dayattıkları bir algı da var aynı zamanda. Çok oryantalist bir bakış açısı olacak bizlere yönelik, yani bizler orada olsaydık o. Şimdi şunu yapıyor İngiliz mandası, o dönemde aslında Filistinli Müslüman kadınları disipline etmeye çalışıyor ve onları inançları üzerinden, kimlikleri üzerinden vurarak, eğer İngiliz batılı yaşam tarzını benimsemezlerse işte daima geri kalmaya mahkum böyle ilkel, vahşi böyle kadınlar olarak zihinlerde kodluyor aynı zamanda Müslüman kadınları. Ve yine modernleşmek ve bu hayata ayak uydurabilmek için o İngiliz tarzı giyinmelerini, işte o tarzı ayak uydurmalarını, biz aslında aynı şeyler Türkiye'de de yaşıyor tarzda bakıldığında yani kıymetli arkadaşlar. Bütün İngiliz sömürgeciliğinin klasik şeyleri. Ve bir yandan da bu algıya karşı da mücadele ediyorlar yani Filistinli kadınlar ilk dönemlerde. Şimdi en önemli o dönem Filistin'deki isyanlardan birisi mandadan sonra 1920 senesinde Kudüs yakınlarında Nebi Musa türbesinde bir Nebi Musa isyanı patlak veriyor. 5 Filistinli orada şehit oluyor. Ve daha sonra 1921 yılında yine Filistin'de büyük bir Yafa şehrinde büyük bir isyan çıkıyor yani kıymetli arkadaşlar. Filistin Ulusal Hareketi artık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu genç hanımların, genç kızların hepsinin ya babaları ya erkek kardeşleri, evlilerse eşleri de Filistin Ulusal Hareketi içerisinde yer almaya başlıyorlar ilk dönemden itibaren. Şimdi o dönemde o hanımlar peki şu soruyu soruyorlar o zaman kendilerine. Biz diyorlar hani hiçbir şey yapmadan olup bitenleri böyle izleyecek miyiz diye kendilerine sormaya başlıyorlar. Şimdi erkekler ne kadar mücadele ederse etsin, tabii kadınların aslında erkeklerin yapamayacağı şeyler var, kadınların yapabileceği. Mesela annelik gibi diyorlar yani. Ve biz Filistin'in, hani evli olmasak da çocuğumuz olmasa da biz Filistin'in anneleri gibiymişçesine anneler olarak diyorlar. Elimizden gelen büyük bütün mücadele yapmamız gerekir diye. Aralarında böyle konuşmaya başlıyorlar aslında sevgili arkadaşlar. Mesela bugün de aynı şey geçerlidir. Hani yakın arkadaşlar akşam birbirlerinin evine gider ya oturmaya. Onlar da akşam oturmalarında artık nasıl vatanımızı savunuruz, haysiyetimizi, namusumuzu diye bir konuşmalar başlıyor aralarında. En çok da aslında zorlarına giden şu, tabii Osmanlı döneminde yetişirlerken sokağa çıktıklarında yani rahat bir şekilde sokakta dolaşırken İngiliz mandası ve Yahudi göçüyle birlikte o yabancı namahrem bakışları da üzerlerinde hissetmeleri, yani böyle kötü bakan gözlerin onların üzerinde olması çok daha hissiyetlerine dokunuyor aynı zamanda. O duygularla aslında bir şeyler yapmak için yola çıkıyorlar. Ve ilk defa 1921 senesinde Kudüs'te Filistin Kadınlar Birliği kuruluyor kıymetli arkadaşlar. Kimler tarafından? Züleyha Eşşihabi aslında Filistin Kadın Hareketi'nin kurucularından birisi. Kudüs'lü bir Müslüman ailenin kızı Züleyha Eşşihabi var içlerinde. Mesela Filistin'deki Bağımsızlık Partisi var. Onun başkanı Avni Abdülhadi Bey'in eşi mesela Tarap Abdülhadi var. Büyük Filistinli yazar Halil Es-Sakakani'nin kız kardeşi Milya Sakakani var. O dönem yine önemli bir gazeteci Necip Nasır'ın eşi var, Sadiye Nasır var. O dönemin aslında
Kudüs merkezi, Kudüs'ün şehirli eğitimli Müslüman ailelerin ve Hristiyan aileler de var bunların içerisinde. Filistin Arapları tarafından aslında bir Filistin Kadınlar Birliği ilk defa kuruluyor o dönem kıymetli arkadaşlar. Şimdi ilk kurulduğunda ne yapmayı istiyorlar? Amaçları şu, mesela birkaç kalem amaç belirliyorlar kendilerine. Şimdi bunlardan en önemlilerinden birisi özellikle Filistinli kadınlara, kız çocukların eğitim hakları, eğitimleri için bir şeyler yapabilmek. Çünkü İngiliz mandası aslında az önce bahsettiğimiz gibi kendi istediği bir o eğitim modeli sunuyor. Bunu kabul etmeyenleri de geri bırakıyor, yani eğitimden mahrum bırakıyor. Bu yüzden okuma yazma kursları açmak için seferber oluyorlar öncelikle. Ve tıpkı bugün olduğu gibi aslında ben onu düşünmüştüm hep kıymetli arkadaşlar. Bugün de mesela bizim pek çok özellikle İslami STK'nın faaliyetlerine bakıldığında mesela kermes yapmak gibi, işte örgü satmak gibi ya da hani yiyecek içecek kermesleri götürmek gibi ilk dönemlerde aslında ilk bu Filistin Kadınlar Birliği tarafından yapılıyor bunun pek çok örneği yani kıymetli arkadaşlar. İşte okuma yazma kursları açıyorlar, biçki dikiş kursları ve o dönemde ama tabii Filistin'deki ulusal hareket, Filistin direnişi de yavaş yavaş yükselmeye başladıkça artık çatışmalar da tabii artıyor. Yaralılar hani böyle ve şehitler ortaya çıkmaya başladıkça aynı zamanda ilk yardım kursları, hemşirelik kursları gibi şeyler kurmaya çalışıyorlar. Ufak ufak başlıyorlar. Hani bunu nasıl para buluyorlar diyeceksiniz hani şimdi kıymetli arkadaşlar bunu nasıl yapıyorlar? Tabii o dönem Filistin'deki yani belli başlı Kudüs'te ailelerden yardımlar alıyorlar. İnsanların desteğiyle yani ailelerin desteğiyle bunu çok amatör bir şekilde amatör bir ruhla büyük bir ama mücadele azmiyle buna başlıyorlar. Çünkü Filistin'de o dönem mücadele de artmaya başlıyor diyorduk kıymetli arkadaşlar. 1929 senesine gelindiğinde bildiğimiz gibi aslında Mescid-i Aksa'nın Batı yüzünde Burak Duvarı ayaklanması, Burak Duvarı isyanı oluyor. Çok önemli aslında Filistin direniş tarihinin de kırılma noktalarından birisi. Orada çok sayıda Filistinli şehit oluyor. Yahudiler var cezalandırılan, layığını bulan diyelim yani. Ama İngilizler aslında her zaman olduğu gibi yine olayların suçlusu olarak Filistinli Arapları buluyor, gösteriyorlar. Ve 3 Filistinli genç idam ediliyor. Muhammed Cemcun, Ata Ezzir ve Fuat Hicazi isminde. Bu 3 gencin idamı büyük bir etkiyi doğuruyor Filistin'de. Onlar idam edilmeden önce ailelerine, annelerine de birer mektup bırakıyorlar. Ve Filistin direnişini geride kalanlara artık bir miras bırakıyorlar yani yönünde tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu Filistin'deki kadın hareketinin de artık aslında daha güçlenmesine, daha sertleşmesine sebep oluyor. Ve 1929'da bu sefer Filistin Kadın Hareketi Arap Kadınlar Birliği ismini alıyor. Ve sadece Filistin'de değil, çevre Arap ülkelerinde özellikle de Suriye, Irak gibi yani Filistin direnişine o dönem büyük bir destek veren ülkelerdeki kadınlarla da bunlar irtibata geçiyorlar. Aslında Filistinli kadınlar diğer ülkelerdeki, Arap ülkelerindeki kadınlar için büyük bir örnek teşkil ediyorlar kıymetli arkadaşlar. Yani nasıl bugün yine aynı şekilde Filistinli kadınlar biz buradaki Müslüman hanımlar için bir örneksi. O dönemde çok büyük bir onların mücadelesi böyle büyük bir saygı, sevgi ve takdirle takip ediliyor diye Arap ülkeleri tarafından. Ve Burak Duvarı isyanının ardından şöyle bir eylem yapıyorlar. Aslında bu dünyada yani bunun mesela filmi çekilse arkadaşlar bu yani kitabı yazılsa başlı başına bir konu. Şimdi 1929'da Burak Duvarı'nın isyanının ardından bu Filistin Kadınlar Birliği, Arap Kadınlar Birliği 300 tane araç konvoyu oluşturuyor Kudüs'te kıymetli arkadaşlar. Her birinin içine 3-4 tane hanım biniyor yani Filistin Kadın Hareketi'nden ve kornalar çalarak bütün böyle Kudüs'te dolaşıyorlar yani Kudüs'ü geziyorlar. Tabii normal halk da şaşkın. Böyle bir eylem ilk defa yapılıyor yani Filistin'de ve hepsi Filistin Ulusal Hareketi'nin önemli isimlerinin hanımları da var içlerinde çok sayıda. Büyük bir saygıyla yani insanlar Filistinliler onların geçişini izliyor. Tabii amaç ne yani? Amaç böyle kalkıp da hani Kudüs'te bir araba gezisine çıkmak değil. Araç bütün Kudüs'ü turladıktan sonra o dönemin İngiliz manda yöneticisinin evinin kapısının önüne geliyorlar araçlarla yani kıymetli arkadaşlar. Ve içlerinden 4-5 tane temsilci seçiyorlar ve protesto metinlerini İngiliz manda yöneticisi yüzüne okuyacaklar yani böyle adamı. Bu İngiliz sömürgecilik tarihinde de ilk defa olan bir şey yani arkadaşlar. Böyle bir olay diyorum ya Amerika'da falan olsa bunun 50 tane filmi çekilmişti yani şimdiye kadar o sahnenin. Şimdi iniyorlar da bir araçtan, diğerleri dışarıda bekliyor diğer hanımlar arabaların başında. Şimdi normalde İngiliz manda yöneticisinin tabii evli yani karısı da var o sırada evde arkadaşlar. Tabii ilk önce hanımıyla görüşmek istiyorlar. Tabii bugün de yani aynı şey geçer. Şimdi bir yere gidince o evin erkeği beyiyle oturmuyor yani kimse. Hanımı evdeyse yani hanımla görüşmek oturmak gerekir.
Ama manda yöneticisinin karısı çok büyük bir küstahlıkla, yani o tipik İngiliz küstahlığıyla şunu diyor. Beni diyor Filistinli kadınların diyor ilgilendirmiyor, alakadar etmiyor. Ben bu tür işlere karışmıyorum diyor. Bir derdi olan diyor benim kocamla görüşsün diye bu cevabı veriyor yani İngiliz kadın. Şimdi orada kritik bir yol ayrımına giriyorlar aslında. Ya geri dönecekler yani kadınla görüşemiyoruz diye, ya da girecekler içeri giriyorlar yani 5 temsilci kadın. Züleyha Eşşiha bir de içlerinde. Şimdi İngiliz manda yöneticisi şunu söylüyor. Yine böyle hani İngilizlerde böyle bir sinsilik vardır yani huylarında. Şöyle söylüyor. Kahvelerinizi nasıl alırsınız diye bir teklifte bulunuyor Filistinli kadınlara. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar buraya kahve içip sizinle diyorlar sohbet muhabbet etmeye gelmedik. Biz düşmanlarımızla kahve içmeyiz, dostlarımızla ancak kahve eder, içer sohbet ederiz diyorlar. Ve tabii bütün protestolarını böyle şakır şakır söylüyorlar yani İngiliz manda yöneticisinin yüzüne. Siz işte bu Yahudileri getirdiniz buraya, onu yaptınız, bunu yaptınız. Bizim Filistinli gençlerimizi işte idam ediliyor siz yüzden. Bütün adaletsizliği sayıp döküyorlar yani yüzüne ve kapıyı çarpıp gidiyorlar yani kıymetli arkadaşlar. Ondan itibaren hem o Filistin Kadın Hareketi o protestodan sonra manda yöneticisinin evinin önünde artık Filistin basınında da çok sık yer almaya başlıyor. Bu olay Filistin basınında bu olaya dair çok böyle övgü dolu yazılar çıkıyor. Arap basınında övgü dolu yazılar çıkıyor. Ve Filistin Kadın Hareketi daha da büyüyor. Aslında ilk şehirde kurulmuştu. Eğitimli demek de şimdi doğru olunca eğitimli eğitimsiz diye de böyle ayırmayı sevmiyorum ama tabii okur yazar ailelerin hanımları tarafından kurulmuştu şehirde. Ama Filistin'in bütün köylerine de artık yayılıyor kadın hareketi. Ramallah'ta, Nablus'ta falan şubeler açmaya başlıyorlar. Ve daha da güçleniyor kadın direnişi. Tabii Filistin'de olaylar durulmuyor. Kadınlar her daim yine olayların içinde. Şimdi 1933 senesinde aslında yine çok dikkat çekici bir olay var kıymetli arkadaşlar. Şimdi 1933 yılında yine bütün şehirleri yine Filistin'de ayakta. Ulusal hareket büyük bir mücadele içerisinde. Böyle bir şey yapıyorlar. 15 Nisan 1933 sabahı yine protesto amaçlı Kudüs'ten çıkıp yollarda yürümeye başlıyorlar. Ve Hazreti Ömer Camii'nin önüne gidiyorlar. Şimdi Hazreti Ömer Camii'nin çok yakınında bildiğiniz gibi yanında bir de kilise var. Kutsal Kabir Kilisesi. Filistinli Müslüman ve Hristiyan kadınlar birlikte yürüyüş yapıyorlar. Caminin Hazreti Ömer Camii ve Kutsal Kabir Kilisesi'nin önünde böyle buluşuyorlar. Ve bir Hristiyan hanım, o dönem Filistinli bir Hristiyan kadın, Matiel Monegam isminde Hazreti Ömer Camii'nin önünde bir protesto metni okuyor Yahudilere ve İngilizlere karşı. Ve Müslüman hanım da Tarat Abdülhadi kilisenin önünde yani Kıyamet Kilisesi'nin önünde bu protesto metnini okuyor. Ve şunu söylüyorlar özetle, biz Müslüman ve Hristiyan Filistinli kadınlar olarak ortak bir mücadele, ortak bir haysiyet kavgasının içindeyiz diye bunu ilan etmiş oluyorlar. Bir de Milya Sakakani, o Filistinli büyük yazar Halil Es-Sakakani'nin kız kardeşi, o da şunu söylüyor İngilizlere, siz diyor yani sözde diyor biz diyor Müslüman bir idarede diyor Osmanlı idaresinde canımız malımız ırzımız hani güven içerisindeyken diyor sözde diyor yani siz Hristiyan biz Hristiyan diyor ama biz güven içerisinde değiliz. Sizin batsın hani sizin Hristiyanlığı dercesine onlara öyle bir çıkışta bulunuyor. Bu çok önemli yine tarihi bir yan aslında sevgili arkadaşlar. Çünkü İngiliz manda yöneticileri Filistin'deki Hristiyanları daima bir ortak bir aynı inançtanız falan diye Müslümanlardan koparıp aslında pasifize etmeye çalışıyorlar. Ortak bir direniş tabii işlerine gelmiyor. Yani bugün de aslında aynı şey geçerli yani. O da orada çok kıymetli bir protesto gösterisine ev sahipliği yapıyor yani o Kudüs. Bunun da aslında filmi çekilse yani bunun da çekilebilecek düzeyde bir sahne kıymetli arkadaşlar. Ondan sonra da mücadeleye devam ederlerken 1936 yılında 20 Nisan 1936'da Büyük Filistin isyanı başlıyor arkadaşlar. 3 sene boyunca sürecek bir isyan Büyük Filistin isyanı. Aynı zamanda onu birinci intifada olarak da aslında çok değerlendiren çok sayıda tarihçi de var aynı zamanda. Yani birinci intifada 1987'de değil aslında 1936'daki birinci isyan olarak görüyoruz biz. Şimdi bir de Büyük Filistin isyanı esnasında yine Filistinli kadınlar en ön saflarda yer alıyorlar kıymetli arkadaşlar ve Arap Kadınlar Komitesi adını almışlardı bildiğimiz gibi yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Ama aynı zamanda artık silahlı direniş içerisinde de biz Filistinli kadınların yer aldığını görüyoruz yani Büyük Filistin isyanı esnasında. Şimdi Büyük isyan esnasında 1936'da başlayan isyandan yaklaşık birkaç ay önce 20 Kasım 1935'te de İzzettin El-Kassam şehit ediliyor bildiğimiz gibi Hayfa yakınlarında. İzzettin El-Kassam'ın da hayatını çalışmıştım. Orada da şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar.
İzzettin Elkasam'a o dönem yardım eden, işte saklayan, hani artık İngilizlere karşı bir silahlı mücadeleye başladıktan sonra çok sayıda kadının da köylerde olduğu biliniyor. Hatta bunların içinde bayağı yaşça büyük, yani 65 yaşında bir Müslüman bir kadının İzzettin Elkasam'ı korumak isterken şehit edildiği de söyleniyor. Ve büyük isyan esnasında da isyanın birkaç tane büyük komutanı var. Abdülkadir el-Hüseyni gibi ya da Fevzi el-Kavukçu gibi Osmanlı ordusunda bir subay, Birinci Dünya Savaşı'nda, daha sonra Irak'tan ordularını toplayıp gönüllü olarak büyük isyana dahil oluyor. Fevzi el-Kavukçu da anılarında şunu söylüyor Filistinli kadınlar için. Biz diyor ne zaman büyük bir çatışma içerisinde olsak diyor. Tabii önce diyor Yüce Rabbimiz diyor. Sonra Filistinli kadınları biz diyor yanımızda hissediyorduk diyor. Ne zaman bir hani bir sıkışsak diyor, bir el ya bize bir su uzattı diyor, ya bir diyor ekmek uzattı, erzak uzattı, ya bir yaralanan varsa ona bir merhem uzattı diye. Her zaman Filistinli kadınlar bizim yanımızdaydı diyor, hem dualarıyla diyor, hem fiziksel olarak yardımlarıyla diye. Hatıratında aslında epey bahsediyor Fevzi el-Kavukçu, kıymetli arkadaşlar. Şimdi isyan devam ederken Filistinli kadınlar silahlı direniş içinde de yer alırken bunların içinde mesela çok sayıda silah temizlemeyi bilen, işte mermi çok da anlamıyorum, sırada mermi takan, işte şarjör başı, onlardan anlayan hanımlar da var. O mücahit eşlerine o anlamda da destek oluyorlar silah temizliği konusunda. Şimdi şehirde bizim Arap Kadınlar Birliği ne yapıyor dersek, onlara tekrar bir dönersek sevgili arkadaşlar. Onlar da örgü örmeye başlıyorlar mesela. Eski şeyleri söküp örgü örüyorlar. Bunlar cepheye gönderiyorlar. İşte yardım topluyorlar. Topladıkları yardımlar ilaç alıyorlar. Yine onu isyan esnasında cepheye gönderiyorlar. Ve bir de düzenli olarak o direnişçilerin ailelerini ziyaret ediyorlar. Büyük isyan esnasında yaklaşık 50 bin Filistinli tutuklanıyor kıymetli arkadaşlar. Yani o dönem 50 bin tutsak var, yani cezaevlerinde İngilizler tarafından tutuklanmış. Mesela Akka cezaevi var meşhur. Orası tabii korkunç manda uygulamalarının sahne oluyor. Aynı zamanda o tutsakların özgürlüğü için, yani tıpkı yine bugün olduğu gibi aslında kıymetli arkadaşlar, bir mücadele tutsakları özgürlük kampanyaları yürütüyorlar. Onların mahkemelerine gidiyorlar. O mahkemelerde işte protesto yüksek sesle bağırıyorlar, çağırıyorlar. İşte protestoların, isyanlarını dile getiriyorlar. Yani dört bir cepheden büyük isyan esnasında yine mücadeleye devam ediyorlar kıymetli arkadaşlar. Şimdi Züleyha Eşya bir de biz yeğeniyle görüşmüştük. Bana şunu söylemişti yeğeni, halası oluyor Züleyha Hanım'ın. Yani en karanlık anlarda bile umudunu kaybetmiyordu diye demişti. Yani o anlamda çok Müslüman bir hanımefendi yani. Yani Allah'tan umut kesilmez ya da biz gayret etmedikçe Allah bizlere zafer nasip etmeyecektir. Önemli olan bizim gayretimiz, yani anlayışıyla hiç böyle yüzünü asıp da, yani hiçbir mesela Filistinli kadın bugün de olduğu gibi böyle yüzünü karartıp ağlayan, sızlayan yok. O dönem yine dimdik hepsi ayakta mücadeleye devam ediyorlar kıymetli arkadaşlar. Bu arada büyük isyan bittikten sonra artık 40'ların başına doğru Mısır gibi, az önce de bahsetmiştik, Suriye, Irak, Mısır gibi ülkelere davet ediliyor Filistin Kadın Hareketi'nden önce. Orada gidiyorlar, kongrelere katılıyorlar ve orada da aslında destek almak için Filistin Kadın Hareketi'ne çok sayıda hani görüşmede bulunuyorlar ya da neler yaptıklarını anlatıyorlar. Yani yavaş yavaş o mücadele devam ederken artık Nekbe'ye doğru maalesef geliyoruz kıymetli arkadaşlar. Yani Nekbe'de de şöyle bir şey var. Nekbe öncesinde, İsrail'in maalesef kuruluşu öncesi, Siyonist çeteler Dalet planı diye bir şey ortaya atıyorlar. Bu da amaç şu: bu katliamlara hız vermek. Mesela Haganah gibi, İrgun gibi zaten kurulmuş terör çeteleri var. Siyonist terör çeteleri Filistin topraklarında. Katliamlara hız, Filistin halkını bir an önce topraklarından kaçıralım, kendi devletin kuruluşunu hızlandıralım mantığı gidiyorlar onlar da. Hatta hep diyoruz ya, İsrail katliamlarla kurulmuş bir devlet. Kadınların mücadelesi sürerken de İsrail'in kuruluşuna değin çok sayıda onlarca büyük katliam oluyor zaten. Tren istasyonlarına, işte camiden çıkan cemaatin üzerine, okullara, pazar yerlerine gibi, bir yandan bunlarla da mücadele ediyor Filistinli kadınlar. O Siyonist terör çetelerinde, Haganah, İrgun gibi çetelerde çok sayıda kadın terörist de var, yani Yahudi kadın terörist. Yahudi kadınlar o dönem bayağı böyle silahlanıyorlar, yani hani erkek gibi, yani o terör çetelerin içerisinde onlar da görev alıyorlar. Hani demiştim ya, hani kendimizi orada hayal edelim diye, yani kaç cephede birden yani hani mücadele etmek durumundalarsa kıymetli arkadaşlar. Şimdi Nekbe'ye yaklaşıyoruz, maalesef o terör çetelerinin katliamları hız kazanıyor. Artık ne yazık ki İsrail'in kuruluşuna doğru geliyoruz maalesef. Şimdi İsrail kurulmadan önce son büyük katliamlardan birisi 9 Nisan 1948'de Deryasin katliamı oluyor. Kudüs yakınlarındaki Deryasin köyünde. Deryasin de
Çok aslında güzel bir Arap köyü, çok bereketli toprakları, tarıma çok uygun bir köy. O yüzden özellikle zaten hedef alınıyor. Ve orada 250'nin üzerinde Filistinli köylü çok alçakça şehit ediliyor. Dün yine Muhammed İzzet Derveze vardı, Filistin Ulusal Hareketi'nin öncülerinden. Onun inşallah kitabını yayına hazırlıyoruz. O da Derya Yasin katliamından uzun uzun bahsetmiş. Birinci elden tanık. Orada mesela hamile kadınların bile karnı deşiyorlar. Çok inanılmaz yöntemlerle yani 250 kişi maalesef şehit ediliyor. Orada yine biz Filistin Kadın Hareketi'nin Derya Yasin katliamında yine orada olduğunu görüyoruz. Bu şöyle bir şey oluyor kıymetli arkadaşlar. Yine Kadın Hareketi'nden Hint El Hüseyni isminde bir hanımefendi var. Hint El Hüseyni. Kadın Hareketi'nin önemli isimlerinden birisi. Derya Yasin katliamından sonra tamam tesadüfen o bölgeden geçiyor. Ve geçerken bir sürü küçük çocuğun 40-50 tane küçük çocuğun Derya Yasin köyünün dışına doğru yürüdüğünü görüyor. Çünkü anne babaları gözleri önünde şehit edilmiş. Çocuklar da şok içerisinde ne yapacağını bilmez vaziyette bekliyorlar yani köyün dışında. O çocukların tamamını Hint El Hüseyin'i Hint Hanım topluyor. Kudüs'e getiriyor. Büyük zorluklarla yani ilk önce kendi gidiyor araç bulmaya çalışıyor da bir 40-50 tane küçük çocuk yani ve onları bir yetimhane kuruyor Filistin Arap Kadınlar Birliği orada. Hint Hüseyin'i de Derya Yasin yetimlerinin annesi olarak adlandırılıyor. O yetimler için kurduğu yetimhanenin başına geçiyor kıymetli arkadaşlar. 55 tane yetim çocuk yani orada. Şimdi aynı zamanda şöyle de bir şey var. Nekbe ile birlikte bildiğimiz gibi 400'ün üzerinde köyü tamamen yakılıp yıkılıyor. 1,5 milyon insan şehit ediliyor. Ve o süreçte İsrail'in kuruluşu sürecinde aslında çok fazla kasıtlı olarak şehit edilmiş Filistin Kadın Hareketi üyesi hanımefendi kadın da var kıymetli arkadaşlar. Mesela Hayfa'da 19 yaşında bir kadını şehit ediyorlar. Juliet Zakka isminde. O da orada yaralıları tedavi ederken özellikle İngiliz askerleri tarafından hedef alınarak şehit ediliyor. Şimdi yine bir Deryasin köyünde bir öğretmen Filistin Kadın Hareketi üyesi şehit ediliyor arkadaşlar. Onu da köyde aslında tamamen gönüllü olarak köy çocuklarının öğretmenliğe gitmişken o sırada köy basılıyor ve çocukları korumaya çalışırken çocukların üstüne kapanırken onu da özellikle kurşuna diziyor yani Siyonist çeteler yani kıymetli arkadaşlar. Yani kadın hareketi orada çok sayıda şehit de veriyor. Ama Nekbe ile birlikte İsrail kurulduktan sonra tabii kadın hareketi devam ediyor yani. Ortadan kaldıramıyorlar yani daha doğrusu ne kadar çok şehit verse de birçoğu bu sefer sürgüne gitmek zorunda kalıyor. Mülteci olarak kamplarda yaşıyor. Ama örneğin Züleyha Eşşihabi gibilerde Doğu Kudüs o dönem Nekbe sonrası Ürdün egemenliğinde olduğundan hala orada yaşamaya devam ediyor aslında kıymetli arkadaşlar. Nekbe'den sonra tabii daha büyük bir mücadele içine girmeleri lazım. Belki hiç olmadığı kadar daha büyük bir cesaret gerekiyor. O dönemde yine Arap Kadınlar Birliği'nin yaptığı madde bazı önemli şeyler var arkadaşlar. Şimdi birincisi Nekbe'de mesela bu aslında bu tarafı işin pek konuşulmaz. İsrail kurulduğunda o sırada halihazırda çocuk bekleyen gebe pek çok mesela hanımefendi var Filistinli Müslüman kadın var. Onlar şimdi tabii doğum yapmaları gerekiyor ama şartlar çok kötü. İlk önce bir doğum evi kuruyor bu sefer Züleyha Eşşihabi Başkanlığı'nda Arap Kadınlar Komitesi. Arap ülkelerinden buldukları destekle o çocukların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeleri için hep şunu söylüyorlar hani bizim bildiğimiz gibi hani Siyonizm kundaktaki bebeği bile öldürmekte, katletmekte beis görmüyor. Biz en azından diyorlar o çocuklarımızı yaşatalım ki hani Filistin mücadelesinin ileride hepsi neferler olacak inşallah diye düşünüyorlar. Şimdi doğum yaptıktan sonra tabii çocuklar doğuyor. Bu annelerin birçoğu maalesef şehit eşeğen bazılarının çoğunun eşi yok, kocası yok. Ne yapacaklar? Yani çalışmaları gerekiyor. O dönem tarlalara giderlermiş çalışmaya kıymetli arkadaşlar. Şimdi tarlaya giderken de çocuğu sırtına bağlayacak. Ama o dönem yazın çok sıcak. Yani çocuklar bu sefer perişan oluyor, hastalanıyor, vefat ediyor. Bir de çocuk bakım evi kuruyorlar yani. Hem doğumhane kuruyorlar. Daha sonra da bir çocuk bakım evi kuruyorlar. Yine Kudüs'te Züleyha Eşşihabi'nin öncülüğünde kıymetli arkadaşlar. Şimdi şu var bir de üçüncüsü. O dönem genç kız olanlar Nekbe döneminde yani ergenlik döneminde olan genç kızları aynı zamanda İsrail askerlerinin çok musallat oluyormuş yani maalesef sevgili arkadaşlar. Mesela bunu da çok konuşulmaz aslında yani. İşte o kızların namusuna yani Allah korusun helal gelmesin diye bir de genç kızlar için bir yetimhane kuruyorlar ki onları sokaktan hani çok sayıda Filistinli Müslüman genç kızı sokaktan kurtarıyorlar. Hani
bir kötü başlarına bir şey gelmemesi için aynı şekilde onlar için bir yetimhane kuruyorlar ve bir yandan hepsi için de okuma yazma kursları da aslında başlatıyorlar ve meslek edindirme kursları, yani nekbe sonrası çok sayıda başlatmaya çalışıyorlar. Hemşirelik gibi, işte öğretmenlik gibi meslekler özellikle. Bir de şunu yapmışlar, mesela yapay çiçek atölyesi açmışlar o dönem sevgili arkadaşlar. O beni çok etkilemişti nekbe sonrasında. Yaptıkları yapay çiçekleri kermeslerde satarak bu sefer kamplara, hani mülteci kamplarına yardım gönderiyorlar. Kadın hareketi tabii, Filistin'de kalanlar var, şehit olanlar var, kaybolanlar var. Bir de mülteci kamplarına gidenler var, yani çevre Arap ülkelerinde. Yani yeni bir cephe açılıyor aslında kadın hareketine. Bu sefer mülteci kamplarındaki cephe. Orada da aynı şekilde o mücadeleyi yine kamplarda mümkün mertebe sürdürmeye gayret ediyorlar. Ve bir de şu, aslında acıklı demeyeyim, o doğru bir ifade olmayacak ama öncesinde omuz omuza mücadele eden pek çok hanımefendi de birbirini de kaybediyor o dönem yani. Mesela Züleyha Eşebi onu çok söylemiş yani, hani uzun süre bir de arkadaşlar birbirlerinin izini sürüp işte hangi kampta olduklarını birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Öyle de bir trajedisi de var kıymetli arkadaşlar. Yani Nekbe sonrası maalesef aslında 67'ye geldiğimizde Arap-İsrail Savaşı'na, bildiğimiz gibi sadece 6 gün süren bir savaştı. İsrail maalesef topraklarını 3,5-4 kata yakın arttırıyor. Yani ne yazık ki Doğu Kudüs'te İsrail'in eline geçiyor. Gazze, Batı Şeria İsrail'in eline geçiyor. Ve Doğu Kudüs'teki Filistin Kadın Hareketi'nin işte o yatırımların yaptığı yerlerin birçoğu İsrail tarafından saldırıyor oluyor. Tahrip ediliyor, bombalanıyor. Özellikle hedef alınıyor. Ve büyük bir çoğunluğu tekrar aslında Filistin dışına sürgüne gidiyorlar. Süleyha Eşşiha bir mesela kadın hareketinin kurucusu. Bunlardan birisi. O Ürdün'e gidiyor sürgüne. Şöyle de bir ünvana sahip oluyor. Ülkesinden sınır dışı edilen ilk kadın ünvanına sahiptir Züleyha Eşşiha bir mesela, kıymetli arkadaşlar. Gittikten sonra 67 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra bildiğimiz gibi aslında o iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle de Filistin davası aslında dünyada daha çok dikkat çekiyor yani. Sadece Müslüman ülkelerde değil, Avrupa devletlerinin tarafından, diyen halkları tarafından da, özellikle o 70'lerdeki sol hareketinde biraz Filistin olan ilgisiyle bu sefer dünyaya böyle farklı kadın derneklerine telgraflar çekiyorlar, mektuplar yazıyorlar. Böyle bir modern teknolojiyi kullanarak bir de bir mücadele sürdürüyorlar kıymetli arkadaşlar. Çok büyük zorluklarla bugüne değin geliyor Filistin Karayiptan Hareketi. 67'den sonra birinci intifada oluyor. İkinci intifada oluyor aslında. Yine birinci intifadada görüyoruz ya, şehit eşi olarak, şehit annesi olarak Filistinli kadınları kıymetli arkadaşlar. Bu 100 seneden bu yana süren gelenekle yine hep yaralara merhem olmaya çalışıyorlar. Ve çok sayıda kadın da özellikle zaten hedef alınarak şehit ediliyor Filistin'de. Ve bugün Gazze'de de aslında görüyoruz o kadınların büyük mücadelesini. Ama hep şunu söylüyorlar yani, Filistin özgür olana değin inşallah Allah'ın izniyle bizim de mücadelemiz sürecek diyorlar. Aslında artık korkuyu yenmiş yani, hani kadınlar olarak tarif edebiliriz. Anlamak gerçekten çok etkileyici onların o duruşları düşünüldüğünde ve Filistin özgür olduğunda da inşallah diyorlar biz yine Filistinli kadınların o becerikli ellerle diyelim, hani ne varsa yakılıp yıkılan, ortadan kaldırılan hepsini Allah'ın takdiriyle yeniden inşa edeceklerini görüyoruz yani sevgili arkadaşlar inşallah. Bu arada dedik meslek edindirme kursları kuruyorlar. Oradan mesela oralara giden çok sayıda, bugün mesela Filistin'de öğretmen olan hanımların, kadınların büyük çoğunluğu, tamamı neredeyse o meslek edindirme kurslarından çok sayıda kadını da o hayatın içine, direnişin içine hazırlıyorlar yani kıymetli arkadaşlar. Hızlı konuştum biraz sanırım yani canım. Estağfurullah hocam. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa, kardeşlerimiz, soru cevap da yapabiliriz canım. Bakayım hocam, ben hemen YouTube canlı yayına sorular var mı diye. Hocam anlattığınız şeyler bu arada genel olarak duyduğumuz şeyler oluyor ama çok da aşina olmadığımız, dinlememiz ve bilmemiz gereken şeyler ve şey noktası çok dikkatimi çekti benim şahsen. O kadar çok böyle kadın figürlerin başrolde olduğu böyle işte kahramanlık senaryoları görüyoruz, sahneleri görüyoruz işte Amerikan yapımlarında falan. Bu feminizm adıyla bize yükleniyor ama aslında asıl görmemiz gereken kadın başroller neredeymiş, neler yaşanmış, nasıl sahneler yaşanmış ve bunların hiçbirini nasıl bilmiyoruz. Yani Evet. Osmanlı'dan gelmiş bir nesil olarak, Osmanlı'nın devamı olarak ne Osmanlı'ya, ne Osmanlı kadınlara, ne Filistin zamanında o süreçlerde yaşanan şeylere hakimiz. Aslında alacağımız çok idoller ve başroller var. Ama haberler değiliz maalesef.
Ya bizim işte çok anlatmamız gerekiyor onları canım. Yani aslında bize çok iş düşüyor. Hani diyoruz bazen, ben özellikle genç kardeşlerim çok söylüyor, hani ne yapabiliriz Filistin için diye. Biz ne kadar öğrenir, anlatırsak, onların hikayelerini kendi toplumumuzda tanıtırsak aslında çok büyük bir katkı sunmuş olacağız. Çünkü bildiğimiz gibi hani Siyonizmin en büyük amacı sadece Filistin topraklarını ele geçirmek değildi. Filistin'in inancını, kimliğini, Filistin'in hikayesini ortadan kaldırmak, yani kadınların hepsini unutturmak, isimlerini hafızalardan sildirmek. Böyle kadınlar hiç yaşamamış gibi dünyayı aslında kendi istediği algıyı, yani dünyaya oturtmaya çalışıyorsa, o yüzden biz onlara inat daha çok anlatmalı, daha çok konuşmalıyız onlar hakkında. Kesinlikle hocam. Bir de hocam günümüz için şunu nasıl yorumlarsınız? Nasıl onları günümüze nasıl entegre edip nasıl bir tavır almalıyız? Nasıl örnek almalıyız? Çünkü şunu da görüyorum Filistin noktasında eskiden nasıl kadınlar gerçekten aktörse sanki şu anda da Mescid-i Aksa davası ve Filistin davasında kadınların gerçekten daha çok benimseyip daha çok öne atıldığını görüyorum. Bu nasıl yorumlarsınız? Sizce neden kadınlar bu noktada daha çok aktif olabiliyor? Nasıl hissediliyor ve nasıl devam ettirmeliyiz bu süreci? Ya kadınlar dediğimiz gibi en baştan beri çok aktif aslında. Filistin direnişi aslında bir bakma kadının direnişidir yani kıymetli kardeşim. Bunu çok vurgulamak lazım. O kadının korkusuzluğu. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'da mesela hep biz kadınları görürüz Mescid-i Aksa'da. O İsrail askerlerinin karşısında korkusuzca yani böyle geçer. Çünkü o kadınları yine o Filistinli anneler tarafından yetiştiriliyorlar. Onların kendi anneleri de onları öyle yetiştirmiş. Aslında bu daha doğdukları andan itibaren edindikleri bir kimlik yani. Yetiştirme biçimi çok önemli gerçekten. Yani bizim de aslında anne olanların kendi evlatlarını yine o Müslüman bilinciyle Filistin direnişine aslında katkı sunabilecek düzeyde o bilinçle yetiştirmemiz, onların hikayelerini anlatmamız çok önemli o yüzden. Hocam bir de şunu aktarmış olayım. Peki bu direniş sürecinde bu gayreti gösterirken yani hangi özelliğe tutunarak bu sebatı, bu gayreti gösteriyorlardı? Sizce temel dayandıkları şey neydi? Hani Kur'an mı, sünnet mi? Yani ne? Çünkü bir insan sabredemez diye düşünüyorum. Biz Evet. sabredemezdik hocam belki de şu süreçte olsa. Ya ben onu sormuştum mesela canım, ne yani? Yani yüce Rabbimize, yani Allah'a, yani Allah'a güveniyor, Allah'a tutunuyor yani. Başka tutunacağı bir şey yok yani, hani zaten böyle. Hem ailesi tabii, önce Allah'a yani, sonra vatanına, ailesine, değerlerine, namusuna, kimliğine, inancına, ona güveniyor ama ya Allah'a güvenerek yani böyle. Hocam dediğiniz gibi çünkü biz şu anda günümüzü incelediğimizde bizdeki eksikliğin de gerçekten çünkü hani kendimizi kıyasladığımızda mukayese ettiğimizde Filistinli bir kadınla eksiğimizin nerede olduğunu aslında görüyoruz. Çünkü orada her şeyi bilmiş, okumuş, Kur'an'la yaşayan bir millet var. O yüzden ümitsizliğe düşmüyorlar. Yani biz şu anda Gazze'li bir hanımla görüştüğümüzde o kadar çok ümit taşıyor ki zaten hani biz daha çok ümitsiziz onlara karşı Filistin noktasında. Tabii. E, Onlar bize aslında bu noktada gerçekten dediğiniz gibi çok şey öğretiyorlar. Nerede eksiğimiz olduğunu. Tabii ben mesela hiç ümitsiz değilim yani sevgili arkadaşlar. Allah gerçekten çok büyük yani, elhamdülillah. Mesela şu da var, ben de Gazze'li bir hanımefendi, akademisyen bir arkadaşımız burada Türkiye'de, hoca, onunla bir şehir dışı seyahate gitmiştik. Orada da hep uzun uzun konuştuk. Yani şunu mesela, şu anda bile Gazze'de öğretmenler, kadın öğretmenler de bir okula gidemiyorlardı. Okullar yıkıldı. Telefonla ders anlatıyorlar yani, çocuklar öğrencilerini tek tek arayıp ya telefonla ya da bir yerde toplanıyorlar, toplanabilirlerse. Ya bir dakika çalışmaya ara vermiyorlar yani kıymetli arkadaşlar. Hocam aktif soru görmedim de son ben şunu sormak istiyorum Tabii. ki hani sorumluluklarımız nezdinde. Ben bir kadın olarak, genç bir kadın olarak ne önerirsiniz hem gençlerimize hem kadınlarımıza? Yani kadınlar nezdimizde soruyorum dersiniz babında ama genel olarak sizce şu an şu noktada veya Türkiye'de olan bir genç olarak, bir hanım olarak ne yapmalıyız ve nasıl bir süreç ilerletmeliyiz sizce? Filistin için biz nasıl bir konumda bulunabiliriz? Yani o süreçte bir hareket oluşturmak varmış. Kadınlar birleşmişler, Arapları da birleştirerek bir topluluk oluşturmuşlar. Peki bizim şu an safımız ne olmalı ve ne yapabiliriz bu noktada? Ya aslında tek bir şey tavsiye yani önerebilirim kıymetli kardeşim. Çalışmak, çalışmak, çalışmak yani. Çünkü bizim Türkiye'de bakıldığında maalesef Filistin'de hem duygusal olarak çok iyi niyetliyiz yani, ama çok büyük bir bilgi eksikliği var. Yani hamaseti bir kenara bırakıp, büyük büyük lafları bir kenara bırakıp sadece çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü
Yani birkaç aslında 7 Ekim bize şunu gösterdi. Filistin halkının o büyük direnişini tekrar gösterdiği kadar bizim de maalesef aslında biraz öz eleştiri yapmamız gereken, kendimizi sorgulamamız gereken bazı konu başlıkları verdi bize. Bunu çok sık söylüyorum aslında ama birkaç şey söylenebilir. Mesela bir tanesi, biz düşmanımızı tanımıyorduk yeterince. Yani Siyonizm dediğimizde biz birkaç cümleyle en böyle şeyimiz bile hani şunu diyordu, işte 2. Abdülhamit Han'dan toprak istediler. İşte sonra kuruldu gibi yani. Öyle değil aslında. Ama düşmanını tanımadan kazanılmış hiçbir zafer yoktur dünya tarihinde. Mesela bu birincisi. İkincisi, biz çok iyi niyetliydik ama maalesef istikrarsızdık yani Filistin konusunda. Filistin'de bir olay oldukça böyle bir ateşleniyoruz, celalleniyoruz. 3-5 gün, 3 ay, 5 ay. Şu an bugün için kastetmiyorum. Yani bugün elhamdülillah çok güzel, yani kardeşlerimiz herkes uğraşıyor ama sonra kenara çekiliyorduk. Yani ama bizim karşımızda düşmanımızı tanıdığımız zaman şunu göreceğiz. Bizim karşımızda 200-250 senedir çok istikrarlı, maalesef çok üzülerek söylüyorum, çok ciddi ve davalarına tırnak içinde çok inanmış bir şekilde çalışan bir düşman var. Yani hani Siyonizm dediğimizde aslında Siyonizmin sahip olduğu tek güç çok çalışmak sadece. Yani aslında kilit kelime o. Yani ben Theodor Herzl mesela edebi Siyonizm ve kültürel Siyonizm çalışıyorum bir yerden. Theodor Herzl'in nasıl çalıştığını görürseniz günde 18-20 saat adam neredeyse yani çalışmış. Birçoğu öyle yani. Mesela kültürel Siyonizmin kurucularından Ahatam vardır. Günde 17-18 saat yani şey var adamın Eliezer Ben Yehude, kıymetli Taha Kılınç hocamızın biliyorsunuz Dil ve İşgal kitabında o da belirtmişti sağ olsun. Adam yani böyle şöyle bir şey varmış, Kudüs'teki evinin odasında çalışıyor. Misafir bile geldiği zaman misafirin yanına geçmiyormuş. Siz bir oturun içeride deyip adam çalışmaya devam ediyor. Ve yazı masasının karşısında şöyle bir şey tablo asmış, yani çok çalışmam lazım diye. Ya biz çok iyi niyetliydik ama çalışmamışız yeterince maalesef yani. Hani Allah çalışana veriyor yani kıymetli arkadaşlar. Bizim bir de yine ben bunu söylerim bazen. Şimdi İnşirah suresinde elhamdülillah biz genelden içimiz sıkıldığında da bir İnşirah suresi yani okuyor. İnşirah suresinin son ayeti o kadar aslında kıymetli ki diyor, biliyoruz yani her zorlukla birlikte bir kolaylık da vardır. Yeter ki bir mühim işi bitirdiğinde bir başka mühim işe başla. Yani gençlerimiz özellikle her mecrada yani çok çalışmayı, çok basit bir örnek geçen gün fark ettim. Mesela Wikipedia'da Deryasin katliamı sadece 2-3 cümleyle çala kalem bir şekilde yazılmış, geçilmiş ve bir Siyonist akademisyenden mesela kaynak verilmiş. Böyle mecralarda mesela birimiz oturup onu yazmalıyız hakikati. Çalışma o anlamda daha iyi tanıma, öğrenme, daha çok anlatma, yani kendi toplumumuzda onların sesini daha çok duyurmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bir de ya bizde şöyle bir şey de var kıymetli arkadaşlar. Birimiz nedense biraz bir çalıştığında bir insan biraz fazla normal aslında. Şeyden ya maşallah diyordu, ne kadar çok çalışıyorsun, yorulmuyor musun? İşte sanki sırtında taş taşıyormuş gibi yani. Yani bir Müslüman bir Müslümana ne kadar çok çalışıyorsun diyor. Ben bir Yahudinin bir Yahudi'ye asla siz sen ne kadar çok çalışıyorsun dediğini duydunuz mu yani kıymetli arkadaşlar? Bizim onların normali yani hani bizim öz eleştiri yapmamız gereken şeyler bunlar. Bir de şu son bir nasihat olarak, şimdi Filistin'de hiçbir zaman asla karamsar olup da bildiğimiz bir şey, Allah'tan ümidi asla kesmemek lazım. Suriye'de gördük elhamdülillah ne olduğunu, yani Suriye'de bunu gördük biz, Allah'ın ne kadar büyük olduğunu. Şimdi ama Filistin'de de böyle bizim hemen bir anlık bir sıçramayla bir anda böyle kalkışıp da bir anda bir zafer elde edebileceğimiz bir 100 metre koşusu değil. Yani bu çok uzun bir maraton aslında kıymetli arkadaşlar. Bir iş yaparken de sadece bugünü düşünerek değil, 3 sene, 5 sene, 10 sene sonrası hep ileriye dönük aslında adımlar atmak lazım. Çünkü Yahudiler, Siyonistler hep bunu da yapmış aynı zamanda. Şimdi mesela Kudüs İbrani Üniversitesi'nin adamlar kurmadan bunun 100 sene öncesinden düşünmeye başlıyor. Yani İbrani Üniversitesi biz orada kuracağız diye. Bizim maalesef o da eksiğimiz var ya. Biz çok anı yaşıyoruz. Geç seneye ne yapacağız yani? Allah kendim gibi böyle şeydeyiz. Öyle çok mu eleştirdim bizleri bilmiyorum ama yani Gazze'de bu kadar çok maalesef insanın şehit edilmesi, yani bu kadar Müslüman kardeşim şehit edilmesi, bu öz eleştirileri aslında ne yapıp da ona göre yol almamız gerekiyor. İnşallah 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra Filistin'in özgürlüğüne inancımız tam.
Naci Ali'nin, Hanzara'nın çizeri Naci Ali'nin oğlu bize şunu söylemişti. Babam dedi her zaman Filistin'in bir gün mutlaka özgür olacağını kesinlikle inanıyordu. Hanzara'nın yüzünü döneceğini demişti yani. Biz de inşallah bakarsınız Allah çok büyük yani kıymetli arkadaşlar. 2 sene sonra yine bir araya gelmişiz. Siyonizm diye bir şey kalmamış belki yani. Olur mu? Olur yani. Hani Allah'tan umut kesmemek lazım. İşte biz çalışırsak ne kadar kul ne kadar gayret ediyorsa Rabbimiz de o kadar veriyor yani kıymetli arkadaşlar. Çok ufak bir payımız bile olsa yani bunda ne mutlu bizlere yani hani öyle inşallah. Hocam Eliezer Benyote'ye değindiniz ya, ben mesela o kitap okuduğumda gerçekten hani düşman, tamam düşman safımız belli ama gerçekten düşmana baktığımızda nasıl bir yol izlemiş ve nasıl strateji işlemiş. Yani bizim topraklarımız için bu gayretken biz kendi toprağımıza neden bu kadar yabancı kalmışız? Dili için neden bu kadar savaşılmışken biz ne yapmışız bu noktada? Aslında çıkarmamız gereken çok ders var. Hocam size son bir şey sorsam. Acaba bu noktada hani ilim, çalışma, bilgi noktasında, bilgi eksikliğimiz noktasında okumamızı önerebileceğiniz temel kitaplar var mıdır? Biz de o noktalara yönelmiş olalım inşallah. Tabii. Mesela bahsettik Taha Kılınç kardeşimiz, hocamızdan. Onun bütün kitaplarını öneririm. Mesela kıymetli Zahide Tuğba Kor hocamızın Gazze kitabını okumuştur muhtemelen arkadaşlar. Çok çalışan kıymetli kardeşlerimiz var. Mesela Mehmet Rakiboğlu hocamızın bir soykırım üzerine bir kitabı yine 2023'ten sonra çıkmış kitabı var. Filistin edebiyatı aslında ülkemize çevriliyor. Filistin direniş edebiyatı çevriliyor ülkemize. O var önemli. Aslında ben bir okuma listesi de gönderebilirim kıymetli kardeşim. Ya bilgi çok büyük bir güç, büyük bir silah aslında. Yani bilgi eksikliği bize maalesef cehalet bu konuda diyeyim yani çok hata yaptırıyor. Mesela Maxim Gorki vardır ya, Rus yazar yani kıymetli arkadaşım. Maxim Gorki büyük bir Siyonist yani. Maxim Gorki Filistin'de onlarca köye baskın yapan Siyonist çete liderlerinin yakın arkadaşıydı mesela yani. Bunu biz hangimiz biliyorduk yani bilmiyorduk yani düne kadar. Biz bilmediğimiz ölçüde işte gidiyoruz bilmeden affedersiniz saf saf Maxim Gorki'yi de okuyoruz. Böyle yani bildiğin ne kadar çok bilirsek o kadar aslında cephaneliğimiz güçlenir, daha güçlü mücadele ederiz kıymetli arkadaşlar. Evet hocam, ben de yanlış hatırlıyorsam Albert Einstein'ın da Siyonizmle alakalı yine bir şeyini okudum. Çok şaşırmıştım mesela, yani ne kadar da aslında bize rol model olarak yedirmişler bu insanları, hiç bilmemiştim. İşte bilinçli olarak onlar bize rol model yani Einstein de Kudüs İbrahim Üniversitesi'nin açılışında falan yer alıyor yani böyle. Allah razı olsun hocam. Hocam kitap listesinde çok isteriz. İnşallah ulaştırmaya da çalışırız kardeşlerimize, dinleyen kardeşlerimize. İnşallah canım ben. Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah tekrar elimizden faydalanmak isteriz. Allah sizden razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İnşallah ilerleyen günlerde ribatımıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Ribatta daim olalım inşallah.